Selam, tüm aşamalarıyla şu güzel ve şık jileyi dikiyoruz. Jilemiz Burada dergisinin 2021 Kasım sayısından son derece şık ve güzel. Bazı değişiklikler yaptık üzerinde, onu da anlatacağız. Kalıbımız Burada dergisinden demiştik. Şu model, biz jilemizin boyunu uzattık. Siz isterseniz kısaltabilirsiniz, isterseniz uzatabilirsiniz. Kalıp ayrıntılarını görüyorsunuz. Kumaş önerisi sentetik ve polyester saten demiş. Biz gabardin kumaş kullandık. 38 beden çıkardık. Kalıp parçalarımızı tek tek inceledikten sonra kalıplarımızı eksiksiz bir şekilde çıkarmaya başlıyoruz. Bu video umuyorum çok faydalı olacaktır sizler için. Dergi elimizde, tüm malzemelerimiz elimizin altında. Cetvellerimizi ve eğri cetvellerimizi kullanmayı ihmal etmiyoruz. Tüm işaretleri ve yazılarımızı yazdıktan sonra dergi numarası, beden numarası, çıt işaretleri, pens işaretleri çiziyoruz. Burada kalıp üzerinde uzatma yapmadık. Kumaş üzerinde uzatma yapacağız. Şimdi bütün videolarımda izlediğiniz üzere biz birkaç denemeyle kumaşlarımızı yerleştirmeye ve kumaşımızı en ekonomik şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Kumaşımızın kenarı kenara, masanın kenarına gelecek şekilde düz boy ipliğini kaydırmadan seriyoruz ve iğneliyoruz. Daha sonra düz boy iplik işaretlerimize dikkat ederek tüm kalıp parçalarımızı kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Dergideki kalıp işaretlerinin hepsini kalıplarımıza geçirdiğimiz gibi kalıplarımızın üzerindeki tüm işaretleri de kumaşımıza geçirmemiz gerekiyor. Etek ucunun şekline göre istediğimiz boy olarak uzatacağız. Söylediğim gibi bu tamamen sizin tercihinize ve tarzınıza kalmış bir durum. İnce ve güzel bir sabun kullanıyoruz. Çizgi kalemi de kullanabilirsiniz. Bu videoda bize Semra Hanım eşlik ediyor gene. Kendisine şimdiden çok teşekkür ederiz. Ölçümlerimizi yapıyoruz ve sürekli kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz, her zaman söylüyoruz, 40 kere ölçeceğiz, bir kere keseceğiz kumaşımızı. Etek ucundaki evazeliği kaybetmeden cetvelimizi düzgünce koyarak uzattık. Her iki parçada da eğer uzatma yapmazsanız veya unutursanız yanlış bir kesim yapmış olursunuz. Kalıp yerleşimimiz bu şekilde. Köşelerdeki 90 derecelik çıkışlara da dikkat etmenizi istiyorum. Yuvarlak dönüşler yapmadan aynı çizdiğimiz gibi keseceğiz. Boyunu uzattığımız haliyle 142 santimetre kumaş gitmiş görünüyor şu an için. Biz bunu 1,5-2 metre olarak düşünelim. Çünkü pervazları çıkacak. Pervaz için bize kumaş gerekecek. Jilemizin üst tarafında pervazlar var, kolda ve yakada. Yaklaşık olarak 2 metre bir kumaşınız olursa rahatlıkla jilenizi kesebilirsiniz. Dikiş payını burada biraz fazla veriyoruz. İlk kez denediğimiz bir kalıp olduğu için 1,5 değil 2 santimden dikiş payı vererek, yani kalıbın bize dar gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak dikiş payımızı 2 santim veriyoruz. Her ne kadar kalıplarımızı kesmeden önce biz ölçü kontrollerimizi yapmış olsak bile bazen kumaş özelliğinden dolayı bize dar gelebilir. Bol gelmesinde bir sıkıntı yok. Prova yapar, düzeltiriz ama dar geldiği zaman emeğimize ve kumaşımıza yazık olur. Kesim tekniklerine dikkat ederek, ki artık sizler de bizimle birlikte bu konuda tecrübeli oldunuz. Hiç kumaşımızı ve makasımızı masanın üzerinden havalandırmadan kesimimizi yapıyoruz. Kalıpların üzerindeki işaretlerimizi diğer tarafa geçirdikten sonra overlock'ta deneme dikişi yapıyoruz. Overlock ayarlarını size gösteriyorum burada. Her kumaşa göre farklılık gösterecektir. Bu kumaş örme bir kumaş olmadığı için, dokuma bir kumaş olduğu için de her parçamıza tek tek overlock çekeceğiz. Overlocklarımızı çektikten sonra parçalarımızı birleştireceğiz. İlk önce dikiş dikerek daha sonra overlocklarını da çekebilirsiniz. Ayrı ayrı olacak şekilde. Böyle kumaşlarda overlockla birleştirmemekte fayda görüyorum. Ama söylediğim gibi, her zaman söylediğim gibi, kumaşa göre ve modele göre bu durum değişir.
Dikiş aşamalarında ilk önce üst jilemizdeki penslerimizi kapatıyoruz. Penslerimizi kapattıktan sonra pens dikişimizi yapacağız. Acemiler lütfen tel alsınlar. Pensler eğer düzgün dikilmezse pens uçları havaya doğru kalkacaktır ve hoş olmayan bir görüntü oluşturacaktır. Pensli veya kuplu bir giysimiz varsa tüm pensleri aynı anda, tüm kupları aynı anda birleştirmemiz gerekiyor. Tek tek yapmayacağız. Hepsini ayarlayıp teyelleyip makinamızda pens ucunda sağlamlaştırma yapmadan ipimizi uzun bırakarak ve elimizde düğümleyerek yapacağız. Bu bir elde dikiş tekniğidir. Giysimizi sanata dönüştürür. Pens uçlarında sağlamlaştırma yapmadan tüm penslerimizi diktikten sonra uçlarını sağlamlaştırıyoruz ve pens ara ütülerimizi yapıyoruz. Her aşamada size göstermeye gayret ediyoruz. Lütfen videomuzu kaydetmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi ve elbette abone olmayı lütfen unutmayınız. Penslerimizin hepsi bittikten sonra penslerimizi yan dikişlere doğru yatırarak ütülüyoruz. Tam ortalayarak da ütüleyebilirsiniz. Kumaşınız hangisinde daha iyi bir sonuç verecekse onu denemenizi öneriyorum. Sıra geldi alt parçanın yan dikişlerini yapmaya. Şöyle ki üst ve alt ayrı ayrı parçalar olduğunda üst parçayı ayrı, alt parçayı ayrı hazırlayarak biz daha sonra ikisini birleştiriyoruz. Burada minik minik karelerimiz olduğu için karelerini birbirine denk getirerek iğneliyoruz ki yanda şık bir dikişimiz olsun. Karelerimiz denk geldikten sonra kaydırmadan ve verdiğimiz dikiş payı kadar dikiyoruz jilemizi. Diktikten sonra ara ütülerini yapacağız. Şöyle bir görüntümüz olacak. Ara ütülerimizi yaptıktan sonra da eteğimiz ortaya çıkmış oluyor. Önde bir patımız vardı. İlik düğme çalışması vardı. Onun için paylarının da ne kadar olduğunu ölçülerini işaretlemiştik. Hiç zorlanmadan şimdi orayı katlayarak tele yapıştıracağız ve patlarını yapacağız. Şu an ara kontrollerimizi yapıyoruz ve ara kontrollerimizde jilemizin ana hatlarıyla nasıl görüneceğini sizlere de gösteriyoruz. Parçalarımız çok güzel. Kumaşımız da uygun bir kumaş olduğu için gayet iyi ilerliyoruz şu aşamaya kadar. Bir aksilik çıkmayacağını da düşünüyoruz. Elbette ki dikişte her zaman bir takım aksilikler çıkacaktır. Bunlar bizi ne yapmıyor? Yıldırmıyor. Şimdi eteğimizi gösteriyoruz. Görüntümüz şu şekilde olacak. Eteğimizin burasına tam tela yapıştırarak iğneledik. Çünkü hem ön kısımlar aşağıya doğru sarkmasını istiyoruz, hem de ilik düğme yapacağımız için telasız yere ilik düğme açılamayacağından dolayı tela yapıştırıyoruz. Sıra geldi pervazlarımızı çalışmaya. Pervaz kalıbımızı çıkarıyor burada Semra Hanım. Kalıp üzerinden pervaz elde ediyoruz. Dergide de pervaz kalıpları oluyor ama yakada veya kollarda herhangi bir değişiklik yapmışsanız, kapatmışsanız veya açmışsanız pervaz kalıbınızı yeniden elde etmeniz gerekiyor. Çünkü yeni bir kalıba ihtiyacınız oluyor. Ana hatlar bozulmuş oluyor. Dilerseniz hazır biye kullanarak ya da kendi biyenizi verev kumaştan hazırlayarak biye yaparak da kenarlarını temizleyebilirsiniz. Duble çalışması yapabilirsiniz. Bunlar hep öneri. Kumaşlarımızın üzerine yüzünden pervaz parçalarımızı yerleştirerek pervazlarımızın makinesini çekeceğiz. Bazı kumaşlar çok ince ve dökük oldukları için pervazlarımıza da tele yapıştırmamız gerekiyor. Ama bu kumaşta ihtiyaç duymadığımız için biz tele yapıştırmadan pervazlarımızı çalıştık. Makinalarımıza ütü yaparak bu pervazdaki payı pervaza doğru yatırarak dikiş payını 1 milimden bir makine daha çekerek pervazımızı içe doğru katlıyoruz ve ütülüyoruz. Böyle şık bir görüntü elde ediyoruz. Pervaz parçalarını sallanan kısımlarını yani uç kısımlarını dilerseniz elinizde kapalı baskı veya Hristo teli ile bastırabilirsiniz. Üst parçayı ve alt parçayı birleştirmeye geldi sıra. En dikkat etmeniz gereken şey burada yan dikişlerle yan dikişlerin üst üste çakıştırılması ve denk getirilmesidir.
Penslerle varsa piliyle, yani alt işaretlerle üst işaretlerin tam burada gördüğünüz gibi birbiriyle denk getirilmesi gerekiyor. Bu oldukça önemli. Eğer buna dikkat etmezseniz kötü bir görüntü oluşacaktır ve profesyonel bir görünüm elde edemeyeceksiniz demektir. İşaretlerimiz zaten var. İşaretlerimiz olduğu için ve kaybetmediğimiz için son derece kolay bir şekilde yapıyoruz. Kadın giyiminde sağ sola kapanır. Sağı sol tarafa doğru kapatarak ilik düğme yerlerini, zaten kalıp üzerinde işaretleri var. Dilerseniz o işaretler üzerinden, dilerseniz daha sık ve daha seyrek olacak şekilde ilik düğme yerlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi üst parçayla alt parçanın dikişini yaparak birleştirmeye ve ilk provamızı yapmaya geldi sıra. Beden özellikleri hemen hemen aynı olan arkadaşı Sevinç üzerinde Semra Hanım kendi jilesini bir kere görmek istiyor. Sonucu tabii ki çok beğeniyoruz. Burada Sevinç diyor ki benim de bundan mutlaka dikmem gerekiyor. Bizim sınıfımızın en büyük özelliği dikilen bir giysi en az 5-6 tane dikilmeden bizim sınıfımızdan çıkmaz. Çok beğendik. Şu aşamasında bile çok beğendik. Modeli de çok beğendik. Kumaşta da model özelliğine dikkat ettiğimiz zaman ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. İliklerini açmadan önce bir de prova mankeni üzerinde sağına, soluna, önüne, arkasına bakıp kontrollerimizi yapıyoruz. Bir eksiğimiz, bir hatamız var mı ve nasıl görünecek inceliyoruz. Biz çok beğendik inceledikten sonra. Dikişlerin yan yana ve üst üste gelmesinin önemini de bu görselde rahatlıkla görebilirsiniz. İliklerimizi açtık. Bu aşamasını çekmedik. Çok ilik düğme videomuz var, izleyebilirsiniz. Semra Hanım mutlu, biz mutluyuz. Çok güzel oldu. Umuyorum dikersiniz. Daha önce dikmiş olanlar ve dikmeyi düşünenler lütfen bizimle yorumlarda paylaşsınlar. Dikiş sınıfında kalın, daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Hoşça kalın.